Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün tane tane pirinç pilavı tarifim var. Yanına da tavuklu et sote yapacağım. Hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Şimdi şöyle başlayalım. Bu benim pirinç kutum. Hani izlerken aklınızda bulunsun. Ben bunun böcek olmaması için bir tane defne yaprağı, bir tane de büyük kaya tuzu ekliyorum içine. Yani çok da başarılı oluyor. Tavsiye ederim, aklınızda bulunsun. Şöyle bir bardak kullanacağım ölçü olarak. Siz bir kase de kullanabilirsiniz. Büyükçe bir bardak diyebilirim. Şimdi kullandığım pirinç baldo pirinç kullanıyorum. Pilavlık pirinç de kullanabilirsiniz. Ölçü aynıdır, değişmez. Şimdi baldo pirinci ölçü olarak kullandığım bardağa ekliyorum. Kalan pirincin üzerine yine defne yaprağını ve kaya tuzunu ekleyip kapatıp kaldırıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu bardak bizim ölçümüz. Yani bardak olur, kase olur, hiç fark etmez. Şimdi bunu bir süzgece boşaltıyorum ve soğuk suyun altında elinizle böyle ezerek değil de parmak uçlarınızla duru su akana kadar yıkayın. Yani şöyle parmağınızın ucuyla, pirinçleri asla kırmayın. Kırarsanız lapa olur. Şöyle güzelce yıkadım. Duru su hafif akıncaya dek. Şimdi bir kasemizin içerisinde soğuk su var. Onun içine bir yemek kaşığı tuz ekleyip yıkadığımız pirinci ekleyelim. Biz bu defa pirincimizi ıslayarak yapacağız. Bu teknik çok kolaydır. Yani yanlış olma ihtimali neredeyse sıfır. O yüzden bugün bu tekniği vereceğim size. Pirinçleri ıslamaya bırakalım. Biz o aşamada yemeğimizi yapalım. Tavamızın içerisine şöyle yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekleyelim. Sıvı yağ da olur. Bir tane ince doğranmış kapya biber. 2-3 tane yine jülyen doğranmış yeşil biberimizi ekleyip güzelce kızartalım. Yani hani patates kızartırken kızartırız ya. Onun gibi güzelce bakın. Bu şekilde böyle çıtır çıtır güzelce kızarsın. Şimdi biberler ve istediğimiz kıvama geldi. Onu ayrı bir kaseye alalım. Niye alıyoruz? Hani baştan bırakırsanız biberler çok yani tavuk pişene kadar her şey işlemler yapıncaya dek çok pişer ve dağılır. Kenara alın. Şimdi o kızgın yağın içerisine, o kalan yağın içine 500 gram tavuğumuzu ekleyelim. Ben but kullandım. Jülyen şeklinde doğradım. Siz tavuğun arzu ettiğiniz bir bölümünü kullanabilirsiniz ama but çok lezzetli olur. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunu da güzelce kavuruyoruz. Yani siz şöyle bir kavurmaya başlayınca tavuk zaten hafif suyunu salmaya başlayacaktır. Kapağını kapatalım. Orta derecenin bir üstünde bir 15 dakika 10 dakika pişirelim. Şöyle 15 dakika sonra kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen salmış bir vaziyette. Şimdi bunu karıştırarak suyunu tamamen çekmesini sağlayalım. Yani böyle çıtır çıtır olsun. Tabanında hiç su kalmasın. Bakın dikkatinizi çekerim. Tamamen kavurdum. Tavanın dibinde hiç su yok. Bu da tabii çok önemli yemeğinizin lezzetinin güzel olması için. Tamamen kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, acı pul biber ve kırmızı toz biberimizi ekleyip salçamızı da yine güzelce soteliyoruz. Bu arada ocağınızın derecesini biraz kısabilirsiniz. Salçayı ekledikten sonra soteleme işlemi önemlidir. Ekşi tadının çıkması için gördüğünüz gibi 2-3 dakika soteledim. Bu aşamada 5 diş ince doğranmış sarımsağımızı ekleyelim. Hiç sanmayın ki çok oluyor. Tam lezzetinde oluyor sevgili arkadaşlarım. Yani 4-5 diş ekleyin. Sarımsağı ekledikten sonra 1 dakika gibi bir süre kavurun. Yani sarımsağın kokusu burnunuza gelmesi yeterli. 1 su bardağı su, 1 paket sıvı kremamızı ekleyelim. Bu aşamada kavurduğumuz biberleri de ekliyoruz. Kusura bakmayın, ben o kısmı eklediğimde kamera kayıt düğmesine basmayı unutmuşum. Ama şu anda eklenmiş durumda, görüyorsunuz. Biberlerimizi de bu aşamada ekledik. Şimdi kapağını kapatalım. Kısık ateşte 15-20 dakika pişmeye bırakalım. Ve 20 dakikanın sonunda sotemiz tamamen hazırdı. Bu arada videonun ilerleyen bölümünde kremaya alternatif ne kullanabilirsiniz onu da açıklayacağım. Yemeğimiz hazır. Kapağını kapattık. Kenara alabiliriz.
Ve bu arada pirincimiz de yaklaşık bir yarım saat 40 dakika ıslandı. Gördüğünüz gibi biraz şişti. Yani pirinci ısladığınızda sevgili arkadaşlarım ne oluyor biliyor musunuz? Pirinç şişiyor. Şişince yüzeyindeki nişasta suya salıyor. O zaman tane tane olma ihtimalini %90'a çıkarıyoruz. Tekrar götürdüm musluğun altında yıkayıp süzülmeye bıraktım. Şimdi kavurmak için tenceremize 3 yemek kaşığı, ben yine zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Şehriyeli yapacağım için şöyle 3 yemek kaşığı da şehriyemizi ekleyip güzelce kavuralım. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim ve kavurmaya başladım. Şimdi şehriyeyi kavururken ocağın altını dikkat edin. Şehriye çok çabuk kızarıp yanabilir. Kısık ateşte kavurun ki hani yakma ihtimaliniz olmasın. Bakın bu kıvama getirmişseniz tamdır. Şöyle güzel kurabiye kıvamı diyorum ben buna. Hafif pembeleşmişse tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. İyice yıkayıp süzdüğümüz pirinçlerimizi ekleyelim ve 75 gram tereyağımızı da bu aşamada ilave edip kavurmaya başlayalım. Tereyağı niye şimdi bu aşamada eklediniz? O bir saat görevi görecek sizin için. Yani bu tereyağı tamamen eriyinceye dek kavurma işlemine devam edin. Kavururken de havalandırarak kavurun. Yani böyle çok sert, çok kaşığın ters tarafıyla ezerek değil, havalandırarak. Yani böyle iki taraftan alıp böyle habire havalandırın. Çünkü pirinç pilavı biraz nazlıdır, çok havalıdır. Karıştırırken de havalı karıştırdım. Tereyağınız tamamen eridikten sonra zaten o çıtır çıtır oluyor. Bu aşamada da bir su bardağı aynı ölçü, aynı su bardağını kullanıyorsunuz. Bir su bardağı, ikinci su bardağından da 2 parmak eksik olacak. Bakın tam değil. 2 parmak eksik olacak şekilde sıcak suyumuzu ekledik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağınızın derecesini orta dereceye alıp kapağını kapatın. Yaklaşık 15 ile 20 dakika arası pirinç pilavınız pişmiş olacak. Benimki tam 17 dakika sonra tamamen suyunu çekmiş ve göz göz olmuştu. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu anda daha yeni pişmiş bir pilav. Yani dinlenmedi. Tane tane görüyorsunuz. Ben tüm detayları anlatıyorum ama daha kafamda bir sürü püf noktası var. Yetiştirebildiğim kadar size anlatacağım. Şimdi üzerine bir mutfak peçetesi örtüyorum ve kapağını kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Örttükten sonra kenarlardan çekiştirin ki peçete pilava temas etmesin. Ve 15 dakika sonra pilavımız servis için hazır. Tabii size şöyle detaylıca bir harmanlayıp göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, pilavı ıslayarak pişirmek çok kolay bir yöntemdir. Ben her iki türlü de pişiririm ama ben ıslamadan da tane tane yapabiliyorum. Ama hani pilavım tane tane olmuyor diyen varsa bu yöntemle yanlış yapma ihtimaliniz neredeyse yok. Ben servis için böyle bir kahve fincanı kullanıyorum. Onunla tabağa bu şekilde biraz sunumumuzu görsel olarak da şık bir hale getiriyorum. Yanına da kremalı tavuk sotemizi ekledik. Yemeğimiz sunum için hazır. Ben hemen doku testine geçiyorum. Aslında tane tane olduğunu gördünüz. Hemen siz izlerken kremaya alternatif 1 çay bardağı süte 1 tatlı kaşığı unu ekleyin. Onu güzelce karıştırın. Daha ılık süt olsun veya oda ısısında. Sonra bunu suyu ekledikten sonra etinize çok yavaş bir şekilde ekleyip bir yandan karıştırın ki süt kesilmesin. Bu da kremaya alternatif olur. Çok da lezzetli olur. Aklınızda bulunsun. Hani bazen diyorsunuz ya Selva Hanım krema yok evde ne yapabiliriz? Alın size benzer bir lezzeti yakalayabileceğiniz bir püf noktası. Şimdiden deneyecek tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.